Herkese merhabalar. Bugün çokça bana sorulan bir soru vardı. Hummingbird cihazı nasıl güncelleyeceğimizle alakalı. Ben 2280 yazılımını kullandığım için bu videoyu çekemiyordum. Çünkü en son sürüme güncellemiştim. Bugün yine de nasıl yapılacağını anlatmaya çalışırken fark ettim ki onun bir yeni versiyonu daha çıkmış. Böyle daha güzel oldu. Daha rahat bir şekilde anlatabileceğim. Öncelikle ihtiyacımız olan şey bir tane şöyle şu küçük SD kartlardan. Ben 2 GB kullandım. 4 GB ve üzeri diyor ama yani benim için gerekli olmadı. 32 GB ve altı olması gerekiyor ki cihazı destekleyebilsin, açabilsin. 32 GB ve üzerini desteklemiyor cihazımız. Hemen hızlıca nasıl yapılacağına geçeyim. Öncelikle Google Chrome kullanırsanız çok daha iyi oluyor. Nedenini az sonra göstereceğim. Şöyle bakayım, net görünüyordur umarım. İlk yapmamız gereken şey Hummingbird sitesine girmek. Hummingbird sitesine girdikten sonra yukarıda Support kısmına tıklıyorum. Buradan Software Updates sekmesine geçiyorum. Evet. Şimdi burada yazılım güncelleme kısmına geldik. Sitenin destek bölümündeki. Burada eğer İngilizcemiz yeterliyse sayfanın herhangi bir yerine sağ klik yapıp Türkçe diline çevir yapabilirsiniz. Daha kolay olur. Şimdi buradan benim kendi cihazım Hummingbird Helix 5 kullanıyorum ben. Helix 5'in ters sanırım şu anda. Helix 5'in Chirp GPS G2 versiyonu, yani ikinci jenerasyon Helix 5 Chirp GPS kullanıyorum. Şimdi benim modelimi buradan bulmaya çalışalım birlikte. Şimdi bunu İngilizce yaparsam daha iyi olacak. Evet, bunlar side imaging ve down imaging yapabilen modeller. Şu iki bölümü komple kafadan eliyorum. Benimki çünkü SI ve DI özelliği yok. Buradan GPS ve sonar modellerine geliyorum. Benim cihazım GPS olacak, Chirp olacak, Generation 2 olacak. Şimdi en yakın bu Generation 2'lere bakıyorum. 2 tane Generation 2 var. Bir tanesinde GPS var ama Chirp yok. Chirp olan burada. Evet, şimdi geliyorum. Buna tıklıyorum. Kendi modelimi buldum. Sizinki artık Helix 5 mi, Helix 7 mi? Ona göre seçim yapacaksınız. Şimdi diyor ki şu anda Helix cihazınızda hangi versiyon yazılım kullanıyorsunuz? Ben şu anda 2280 yazılımını kullanıyorum. Sizde daha düşük yazılım olması kuvvetle muhtemel. Çünkü ben daha önce bir güncelleme yapmıştım. Şu anda 2280 kullanıyorum diyorum ben buna. Ama 2.180 ve önceki versiyonlar için bu seçeneğin işaretlenmesi gerekecek. Gelelim güncelleme kısmına. Evet. Ben ilk önce kartımın içindekileri daha önce güncelleme yapmıştım. Bir sürü de ayar yapmıştım ama nasip demek ki buraya kadarmış. Burada silmemiz gerekiyormuş demek ki. Ben bu kartımı yine de ne olur ne olmaz bir yedekleyeyim. Keşke bunu daha önce yapsaymışım. Şu an bunun da olmasını bekleyeceğim. Her neyse. Bu arka planda olmaya devam ederken, evet, Basemap biraz uzun sürüyormuş harita kısmı. Gelelim buraya. Güncellemeye devam et diyelim. Evet, burada bize güncellemeyi nasıl yapacağını anlatan bir sayfaya yönlendirdi. Diyor ki önce bir okuyayım. Hatta Türkçe'ye çevirelim, daha kolay olsun.
En son sürüm 2.330 ile kullanmak için 2.280 sürümü yapmadıysanız bu güncellemenin hemen ardından Hummingbird Basemap'in yeni bir sürümünü yüklemeniz gerekecektir diyor. Bahsettiği Basemap sürümü 2.010 sürümü. Ben 2.280 ile birlikte, yani şu sürümü yüklerken o 2.010 Basemap'ini yüklemiştim zaten. Basemap'ten kastı işte bu açılan harita. Evet, anladım. Güncellemeye devam et diyelim. Şimdi burada neye ihtiyacımız olduğundan bahsediyor. Evet, bakın Hummingbird Basemap sürüm 2.010. Bunu da bir yandan indirmeyi başlatırsanız 1 küsur GB'lık bir dosya zannediyorum. İnmesi biraz uzun sürüyor. Ben indirdiğim için tekrar indirmeyeceğim. Talimatlar. İlk önce diyor ki cihazınızı fabrika ayarlarına geri çevirin. Geçmiş olsun, çevirelim biz de artık. Ne yapalım? Cihazın açılmasını bekliyorum. Umarım düzgün gözüküyordur. Biraz daha geriye mi alsam? Açılmaya başladı. Menüler için menüye basın. Normal simülatör. Simülatör alalım. X'te basalım. Evet. En son bu ekranda kalmıştım ben. Şu an gördüğünüz gibi Helix 5 Chirp GPS 2. jenerasyon. Yazılım sürümümüz 2.320 mi? 2.320 sürümü. Şu an kaça güncellememiz isteniyor bizden? Evet. Pardon, 2.280 değilmiş benim yazılımım. 2.320'ymiş. Sizdekiler 2.280 olarak gelecek. Helix yazılım güncellemesi 2.330. Bende 320 varmış. 330'a güncelledim bakalım. Aşama 1. Helix yazılımını indirelim. İndiriyorum. Evet. Bu da diyor ki yazılım dosyaları .bin biçimindedir. Mikrokarta kaydetmek gerekir. Okuyucudan çıkarttık. Cihazımızdaki tüm ekstra donanımları sökmemiz gerekiyor diyor. Interlink, Canonlink vesaire gibi. Bunlar nedir bilmiyorum. Bende de yok zaten. Sadece ayna bağlıyorum. Aynam da tekne üzerinde şu an. Ünitemizi açıyoruz. Yani şu dosya inip kartın içine attıktan sonra. Klasörde göster. Evet. 2.330. Bunu kopyalıyorum. Geliyorum SD kartıma. Boş olan SD kart içerisine yapıştırıyorum. Sizin burada Basemap atmanız şu an için gerekmiyor. Eğer Basemap güncellemesi yapmak istiyorsanız. Şu anda çok az bir şey kaldı. Exit. Şu an ben bu esnada şey yapayım. Ayarlardan ön değerlere geri dön. Fabrika ayarlarını çeviriyorum. Cihazımı. Ve bir şeyler oldu. Ne oldu? Döndü mü? Evet, döndü. Ses çıkmaya başladı. Normalde bende tuş sesleri kapalıydı. Evet. Yazılımımı gördüğünüz gibi attım. Bu yazılımı atmış olduğum kartımı bilgisayarımdan çıkarıyorum. Bilgisayarımdan çıkarıp şöyle gözüküyor galiba. Evet. Çıkarıp cihazıma takıyorum. Evet, bakalım bir uyarıyla karşılaşacak mıyız? Evet. Bu ünitedeki yazılımı değiştirme fabrika ayarlarına geri döndürecektir. Bu işlem sırasında güç kaybı yaşanması üniteyi bozabilir. Ünitenin Hummingbird servise gönderilmesi gerekebilir. Bu garanti kapsamında değildir. 320 yazılımını 330 sürümüne güncellemek istiyor musunuz? Sağ yön tuşuna basarsam evet diyecek ve basıyorum. Yazılım güncellemesi versiyon 330. Tekrar onay istiyor. Tekrar sağ yön tuşuna basıyorum. SD kart başarıyla Crypted dedi. Şimdi ne olacak acaba?
Bakalım neler olacak. Bu kadar mıydı? Yani. Ve birkaç kez exit tuşuna bastığımda normalde bir şeyler yapması gerekiyordu. Ya bu kadar çabuk mu? Olamaz herhalde. Exit diyelim. Mevcut yazılımı neden göremiyorum ki? Az önce de aynı şeyi vermişti. Neden? Ben şifrelemek istemiyorum ki kartımı. Şimdi bunu şifreledik nasıl açacağız yani? Evet. Evet. Şuraya alalım. Şunu sadece alarm alalım. Görüntülemeler, alımlar vesaire vesaire. Birkaç kez daha exit'e basalım. Bakalım beni yazılım sürümünü gördüğüm evet yere atacak mı? Az önce bu da çıkmıyordu. Şimdi yavaş yavaş bir şeyler olmaya başlıyor sanırım. Kapatalım. Kapatmak da istemiyorum yani. Kapatıp açmayı deneyelim. Yeniden açalım. Böyle şeyler beni hep korkutmuştur.
Menü. Sistem statüsü 2.320'de kalmış. Güncellememiş, evet. 2.330'a güncellemesi gerekiyordu. Demek ki biz az önce yanlış bir şeyler yaptık. Hafıza kartımı çıkardım. Yeniden taktım. Evet. Menü. Simülatör. Exit diyelim. Hızlı kurulum. Bu ünite yazılım değişimi fabrika ayarlarına geri döndürecektir. Sağa tıkladım. Yazılım güncellemesinden çıkış için evet demiş. Biz hayır diyecektik burada. Sol yöne basıyorum. Evet. Şimdi güncellemeye başladı. Az önce yanlış yön tuşuna basmışız. Evet, az önce gördüğünüz gibi ilk onay için sağ yön tuşuna, ikinci onay için sol yön tuşuna basıyoruz. Sonra evet, dil Türkçe, Tuzlu Derin 83200. Yine ısrarla yazılımı 330'u güncellemek istiyor musun diyor. Evet. Açık bırakın, yazılım güncelleniyor. Açık bırakın, yazılım güncelleniyor. Evet, bunu yapması gerekiyordu ama az önce yapmadı. Kapandı. Yeniden açıyor. Evet. Şu an hayırlısıyla güncellemeyi yaptı diye umuyorum. Menü, sistem statüsü. Tamam da hadi. Şimdi yeniden açalım. Bakalım tekrar söyleyecek mi aynı şey. Yani bu problemle de karşılaştığımız iyi oldu. Evet, bakın başlangıç menüler için menü. Sistem statüsü. Evet, 2.330 sürümüne şu an güncellendi. Hummingbird Basemap'te 2.0.10. Evet, şu an güncelledik. Exit diyorum. Exit diyorum. Menü. Buradan çıkamıyoruz demek. Bakalım gözle görülür bir değişiklik olmuş mu? Kapattım. Bu sefer simülatör modda açacağım.
menü, simülatör, exit. Evet, hızlı kurdum. Türkçe, su tipi, tuzlu, derin. Evet. Menü. Tekrar menü. Kullanıcı modu özel yapalım. Ses. Şu sadece alarm. Evet. Evet. Biraz inceledikten sonra da değişiklik var mı yok mu? Onlarla ilgili gerekirse bir video daha çekerim. Şu anda ben fabrika ayarlarına dönmüş vaziyette cihazım. Onu eski ayarlarıma, yani benim kendi ayarlarıma geri getireceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz problem yaşadık. Amatörce bir video oldu ama zaten profesyonel de değilim. Tekrar çok teşekkürler. Beğen butonuna basarsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Çok teşekkür ediyorum. Herkese rast gelsin. Bol bereketli avlar diliyorum.